Merhaba. Bugün senin için elimizdeki akademik tezi, yani Kürt masallarının anlatı yapısını inceleyen bu kapsamlı kaynağı ele alıyoruz. Merhaba. Evet, oldukça ilginç bir konu. Amacımız bu tezin bize sunduklarıyla Kürt masallarının nasıl işlediğini, hani o tanıdık bir varmış bir yokmuşun ardındaki sırları biraz aralamak. Aynen öyle. O dünyanın içine gireceğiz biraz. Bu incelemede anlatıcılar kim, karakterler nasıl çiziliyor, olaylar hangi formüllerle akıyor, zaman ve mekan nasıl kullanılıyor gibi sorulara yanıt arayacağız. Temel yapı taşlarına bakacağız yani. Ama sadece ne var diye sormakla kalmayacağız, değil mi? Biraz da neden böyle sorusunu kurcalayacağız. Elimizdeki tez anlatı bilim denen bir mercekle bakıyor bu masallara. Evet, anlatı bilim bize bir nevi, nasıl desem, bir yol haritası sunuyor ve bu yolculukta belki de en başından ilginç bir soruyla karşılaşıyoruz. Nedir o? Bu sözlü geleneğin kendi koşulları, yani yazılı kültürün çok yaygın olmayışı veya belirli toplumsal yapılar, acaba bunlar masalların anlatım biçimini, işte karakterlerin sadeliğini, zamanın belirsizliğini, aksiyon odaklılığını nasıl şekillendirmiş olabilir? Oo, güzel soru. Bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak başlayalım istersen. Harika bir başlangıç noktası. O zaman ilk durağımız isimlendirme. Kaynakta Çirok, Çirvanok, Çiroçirok, Heberoşk gibi bir sürü isim geçiyor Kürtçe'de masal için. Evet, bayağı bir çeşitlilik var orada. Bu çeşitlilik nereden geliyor ve neden yazar özellikle Çirvanok ismini seçmiş? Ne dersin? Bu isim zenginliği aslında büyük ölçüde Kürtçenin lehçe çeşitliliğini yansıtıyor. Belki biraz da araştırmacıların kişisel tercihleri işin içine giriyor. Anladım. Bir yandan kültürel bir zenginlik tabii bu, ama diğer yandan akademik çalışmalarda bir terminoloji karmaşası yaratabiliyor, değil mi? Evet, standartlaşma zorlaşıyor. İşte kaynağımızdaki yazar da bu karmaşayı aşmak ve tezinde tutarlı olmak için bir seçim yapmak zorunda kalmış ve Çirvanok'u tercih etmiş. Peki neden özellikle Çirvanok? Yani diğerlerinden farkı neymiş? Yazarın birkaç mantıklı gerekçesi var aslında. Mesela Çirok kelimesi Evet. günümüzde daha çok modern, yazılı hikaye için kullanılıyor. O yüzden masal anlamında kullanmak istersen başına halk anlamına gelen geleri ekini getirmek gerekebilirmiş. Biraz uzun oluyor o zaman. Aynen, kullanımı hantal hale getiriyor. Çirvanok ise yazarın belirttiğine göre halk arasında konuşulduğunda doğrudan masalı çağrıştırıyor. Daha yerleşik, daha doğal bir kullanımı var gibi. Halkın dilinde yaşayan kelime yani. Bir de şey var, hikayet gibi Arapça kökenli kelimeler yerine daha otantik Kürtçe bir kelime seçme eğilimi de söz konusu. Yani hem pratiklik hem de bir nevi kültürel sahiplenme rol oynamış diyebiliriz. Anladım. Sadece bir isim seçimi değil, altında başka düşünceler de var. Peki ya sınıflandırma? Masalları kategorize etmek de ayrı bir dertmiş galiba. Kesinlikle. Dünya genelinde kullanılan hani şu Steve Thompson'ın masal indeksi var ya, Evet, biliyorum o meşhur sistem. oldukça detaylı bir sistem. Kaynak bunu önemli bir referans olarak görüyor tabii ki. Ama şunu da söylüyor, Kürt masallarının özgün yapısını tam olarak karşılamıyor bu indeks. Nasıl yani? Neden uymuyor? Şöyle düşün, Thompson'un mesela deniz canlılarıyla ilgili bayağı kategorisi var. Ama Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı düşünürsek, Deniz yok pek. aynen öyle. Haliyle o kategorilerdeki masallar da doğal olarak az bulunuyor Kürt anlatılarında. Bu da gösteriyor ki evrensel modeller bile yerel gerçekliklere birebir uymayabiliyor. Doğru. Tez de bu yüzden Kürt masallarına özgü bir sınıflandırma ihtiyacına işaret ediyor aslında. Kendi dinamiklerine uygun bir şeye ihtiyaç var diyor. Yani hazır kalıplar her zaman işe yaramıyor. Anlaşılır. Peki, bu masalları analiz ederken kullanılan temel yöntem olan anlatı bilim bize tam olarak ne sunuyor? Şöyle basitçe anlatabilir misin? Tabii. En basit haliyle anlatı bilim, bir hikayenin nasıl anlatıldığına odaklanır. Yani sadece olaylara değil, o olayların sunuluş biçimine bakarız. Nasıl anlatıldığına. Evet, kaynakta da geçen önemli bir ayrım var. Öykü ve söylem. Öykü dediğimiz şey ne anlatıldığıdır. Yani olaylar, karakterler, zaman, mekan, hikayenin ham maddesi gibi düşün. Tamam, içerik yani. Aynen. Söylem ise bu ham maddenin nasıl işlendiğidir. Yani kim anlatıyor, kimin bakış açısından görüyoruz olayları, hangi sırayla veriliyor, dil nasıl kullanılıyor, bütün bu nasıl soruları söylemle ilgili.
Anladım. Öykü eşittir ne, söylem eşittir nasıl? Bu ayrım masalların sadece içeriğini değil, yapısını ve dinleyici üzerindeki etkisini de anlamamızı sağlıyor. Çok temel bir çerçeve sunuyor bize. Öykü ve söylem, ham madde ve onun işlenişi. Güzel bir ayrım hakikaten. Peki, Kürt masallarında bu işleniş nasıl oluyor? Yani masalları kim anlatıyor ve biz olayları kimin gözünden takip ediyoruz? Anlatıcı ve bakış açısı meselesi yani. İşte burada anlatı bilimin bize sunduğu bazı kavramlar çok işimize yarıyor. Öncelikle anlatıcının konumu önemli. Kaynağın vurguladığına göre Kürt masallarında en sık karşılaşılan durum şu: anlatıcı hikaye dünyasının tamamen dışında. Dışında mı? Nasıl yani? Yani olaylara karışmayan, her şeyi dışarıdan gören ve bize aktaran bir ses duyuyoruz çoğunlukla. Teknik olarak buna ekstradiyejetik, yani öykü dışı anlatıcı deniyor. O klasik masal anlatıcısı figürü gibi. Aynen öyle, tam da o. Bu, masalın o kendine özgü mesafeli ama her şeyi bilen tonunu da yaratıyor. Yani masalı anlatan kişi hikayedeki karakterlerden biri değil genellikle. Çoğunlukla değil, evet. Hikayenin içinde bir karakterin anlatıcı olduğu durumlar da var tabii. Buna intradiyejetik diyoruz. Örnek var mı buna tezde? Var, var. Hatta bir karakterin başka bir hikaye anlattığı metadiyejetik, yani hikaye içinde hikaye dediğimiz durumlar da var. Mesela kaynakta geçen Eliye Bitene masalında kardeşler Aksa'ya ders vermek için bir köpek hikayesi anlatıyorlar. Evet hatırladım. O tam hikaye içinde hikaye. Aynen. Ama dediğim gibi baskın olan genel eğilim dışarıdan anlatan ses. Peki bu dışarıdaki ses olayların nasıl görüyor? Yani her şeyi mi biliyor yoksa sınırlı bir bakış açısı mı var? Odaklanma dediğimiz şey sanırım bu. Evet, tam olarak o. Kim görüyor sorusu. Teze göre Kürt masallarında en yaygın olan odaklanma türü sıfır odaklanma. Sıfır odaklanma ne demek o? Bu, anlatıcının adeta tanrısal bir bakış açısına sahip olması demek. Yani her şeyi bilen anlatıcı. Karakterlerin aklından geçenlerini, gizli düşüncelerini, geçmişlerini, hatta bazen geleceklerini bile bilir. Vay canına. Olayların görünmeyen yüzünü bize aktarabilir. Kısacası anlatıcı, karakterlerden çok daha fazla şey bilir ve bize bunu aktarır. Yani dinleyiciye tam bir kontrol hissi veriyor aslında. Her şeye hakimsin gibi. Peki karakterin gözünden gördüğümüz durumlar yok mu? Hani sadece onun bildiklerini bildiğimiz. Var var, olmaz mı? Ona da iç odaklanma diyoruz. O zaman olayları sadece o karakterin bildiği ve algıladığı kadarıyla öğreniriz. Onun penceresinden bakarız dünyaya. Daha kişisel bir bakış açısı yani. Evet. Bire dış odaklanma var. Burada anlatıcı sanki bir kamera gibi sadece dışarıdan gördüklerini, duyduklarını aktarır. Karakterlerin iç dünyasına, düşüncelerine hiç girmez. Sadece gözlemci. Aynen. Ancak kaynağımız diyor ki Kürt masallarında bu dış odaklanma pek yaygın değilmiş. Genellikle ya her şeyi bilen anlatıcı hakim ya da belli bir karakterin iç dünyasına giriyoruz, onunla birlikte hissediyoruz. İlginç. Demek ki masallar bize genellikle ya böyle geniş bir perspektif sunuyor ya da bir karakterle özdeşleşmemizi sağlıyor. Ama o mesafeli, soğuk gözlemci olmayı pek tercih etmiyor gibi. Aynen, öyle bir eğilim var gibi duruyor. Peki bu her şeyi bilen dışarıdaki anlatıcı güvenilir mi? Yani anlattıklarına inanmalı mıyız yoksa bizi kandırıyor olabilir mi? Güzel soru. Tezdeki bulguya göre bu anlatıcılar genellikle güvenilir. Yani anlatıcının bizi kasten yanılttığını veya olayları çarpıttığını düşünmemiz için pek bir sebep sunulmuyor masallarda. Anladım. Ne anlatıyorsa doğru kabul ediyoruz genelde. Hatta bazen bu anlatıcılar araya girip yorum bile yapabiliyorlar. Hani sanki bizimle sohbet eder gibi. Mesela Heka Hestiran, yani gözyaşı yumurtası masalında anlatıcı kabak hakkında bilgi verirken kendi yorumunu ekliyor. Ne güzel. Bu tür müdahaleler anlatıcı ile dinleyici arasındaki mesafeyi azaltıp daha samimi bir hava yaratabiliyor, değil mi? Sanki anlatıcı omzuna dokunup bir şey fısıldıyor gibi. Evet, o anlatı mesafesini kırıyor biraz. Anlatıcıyı ve bakış açısını netleştirdik sanırım. Şimdi gelelim masalların kalbine, karakterlere. İyi kalpli kahramanlar, acımasız kötüler, bilge yardımcılar. Bu tipler nasıl yaratılıyor? Karakterler konusu da çok önemli tabii. Kaynak burada E.M. Forster'ın meşhur düz, flat ve round karakter ayrımını kullanıyor ve diyor ki,
Kürt masallarında düz karakterler ezici bir çoğunlukta. Düz karakter yani Yani karakterler genellikle tek boyutlu, karmaşık olmayan, iyi ya da kötü gibi çok net çizgilerle ayrılmış tipler. tilki hep kurnazdır, kurt hep açgözlüdür, üvey anne neredeyse hep kötüdür. Davranışları kolayca tahmin edilebilir ve en önemlisi masal boyunca pek değişmezler. Başladıkları gibi biterler genelde. Bu biraz şaşırtıcı değil mi? Hepsi mi böyle basit, siyah beyaz? Yani gerçek hayattaki gibi karmaşık, zamanla değişen, bizi şaşırtan karakterler hiç mi yok bu masallarda? Var elbette, olmaz mı? Ama teze göre sayıca daha azlar. İşte onlara yuvarlak karakterler diyoruz. Onlar nasıl peki? Onlar daha karmaşık, içlerinde çelişkiler barındırabilen, zamanla bir dönüşüm geçirebilen, daha gerçekçi karakterler. Dinleyiciyi şaşırtabilirler. Kaynakta güzel örnekler de var buna. Mesela? Mesela Ruby ve Tozbek masalındaki Tozbek karakteri. Başta saf bir değirmenciyken masal ilerledikçe zenginleşip güçleniyor ve hatta eski dostu Tilki'ye sırtını dönebilecek kadar değişiyor. Oo, ilginç bir dönüşüm. Ya da Meymun Hanumu Mirza Mehmud masalındaki anne karakteri, başta inanılmaz şefkatli bir anneyken olaylar geliştikçe oğluna düşman kesilebiliyor. Bunlar işte o yuvarlaklığa, karakterin derinliğine işaret eden örnekler. Ama genel eğilim, dediğim gibi, daha çok düz karakterler yönünde. Anladım. Genel kural düz ama arada şaşırtanlar da çıkıyor. Peki bu karakterler bize nasıl tanıtılıyor? Anlatıcı doğrudan bu iyi adamdır, bu kötüdür mü diyor yoksa biz mi anlıyoruz tavırlarından, konuşmalarından? İki yöntem de kullanılıyor aslında. Bazen doğrudan karakterleştirme yapılıyor. Anlatıcı açıkça, lafı dolandırmadan karakterin özelliğini söylüyor. Mesela? İşte Horteki Kesip, Yoksul Delikanlı masalında olduğu gibi, daha en başta delikanlının ve annesinin fakir ve hasta olduğu net bir şekilde belirtiliyor. Bu en kestirme yol. Tamam. Bazen de dolaylı karakterleştirmeye başvuruluyor. Yani karakterin eylemleri, sözleri, dış görünüşü veya içinde bulunduğu çevre üzerinden onun nasıl biri olduğunu biz çıkarıyoruz. Daha çok bizim yorumumuza bırakılıyor yani. Aynen. Mesela Hulamüşehir, Aslan'ın hizmetkarı masalında tilkinin konuşma tarzından, kullandığı ifadelerden onun hizmetkar ruhlu, biraz yaltaklanan bir tip olduğunu anlıyoruz. Ama teze göre düz karakterlerin yaygınlığıyla da bağlantılı olarak Kürt masallarında doğrudan tanıtım daha baskın. Hızlıca kimin kim olduğu anlatılıyor ve hemen olaylara geçiliyor. Vakit kaybetmemek için belki de. Pratik bir yaklaşım. Bir de şunu ekleyelim. Vladimir Prop'un masallarda belirlediği 7 temel rol veya işlev var ya. Evet, o meşhur roller saldırgan, yardımcı, kahraman. Aynen. Saldırgan, bağışçı, yardımcı, prenses veya aranan kişi, gönderen, kahraman, bir de düzmece kahraman. Kaynak diyor ki, bu roller Kürt masallarında da gayet net bir şekilde işliyor. Farklı masallarda benzer karakterler, mesela devler genellikle saldırgan oluyor. Yaşlı kadınlar bazen yardımcı rolünü üstleniyor, bu temel rolleri üstleniyor. Yani karakterlerin hikaye içinde belli işlevleri, görevleri var. Anladım, karakterler de belli bir yapıya oturuyor yani. Peki karakterler de tamam. Şimdi en heyecanlı kısım. Olaylar nasıl akıyor? Bu masalların bir formülü, bir iskeleti var mı? Hani o sonra ne olmuş merakımızı nasıl ayakta tutuyorlar? Olay örgüsü gerçekten de masalın motoru değil mi? Kaynağımız Kürt masallarının olay akışını analiz etmek için tek bir modelin yetmediğini söylüyor. Çünkü masal türleri çok çeşitli. İşte hayvan masalı var, sihirli masal var, fıkra tipi masal var. Hepsinin yapısı farklı tabii. Aynen öyle. Bu yüzden tez 2 ana modelden yararlanıyor olay örgüsünü çözümlerken. Neymiş onlar? Birincisi, yine adını andığımız Prop'un işlev modeli. Bu özellikle içinde bolca sihirli öğe barındıran olağanüstü masallar için çok geçerli bir model. O 31 işlevden mi bahsediyoruz? Evet. Prop diyor ki, masallardaki olaylar aslında tekrar eden 31 temel adımdan veya işlevden oluşur. İşte bir eksiklik var, kahraman yola çıkar, bir sınavdan geçer, sihirli bir nesne veya yardımcı edinir, düşmanla savaşır, geri döner, tanınır, ödülünü alır, genellikle de evlilik olur sonu. Klasik masal adımları. Aynen. Tabii her masalda bu 31 işlevin hepsi olmaz ve sıralaması da bazen değişebilir ama temel bir akış şeması sunuyor bize. Kaynakta mesela
Mirza Mehmet U Çavreya Kızamire Eraban masalının bu işlevlerden en çoğunu, tam 17 tanesini barındıran örnek olduğu belirtiliyor. İskelet diyebiliriz. Ama dediğim gibi her masal bu iskelete tam oturmuyor. Özellikle hayvan masalları veya daha gerçekçi, mizahi masallar için ikinci bir model daha kullanışlı olabiliyor. Greimas'ın Eğleyenler modeli. Greimas. O nasıl bir model? Bu model olayları böyle adım adım işlevler yerine karakterler arasındaki temel ilişkilere ve çatışmalara odaklanarak analiz ediyor. 6 tane temel rol veya eyleyen tanımlıyor. Kim onlar? Bir amacı olan bir özne var. Genellikle kahraman. Ulaşılmak istenen bir nesne. Bu bir kişi, bir hazine, herhangi bir şey olabilir. Özneyi harekete geçiren bir gönderen. Bir ihtiyaç, bir kral, bir emir. Nesneyi en sonunda alacak olan bir alıcı, özneye yardım eden bir yardımcı ve özneye engel olmaya çalışan bir engelleyici veya düşman. Daha çok ilişki odaklı. Aynen. Masalın olay örgüsü bu 6 rol arasındaki çekişmeler, arzular, ittifaklar ve iletişim üzerinden çözümleniyor. Mesela kaynakta Kevan Kurrovi yani güvercin ve tilki masalı analiz edilmiş bu modelle. Nasıl olmuş? İşte tilki özne, açlık gönderen yüzünden güvercini, nesne yemek istiyor. Güvercinin aklı, yardımcı, onu kurtarmaya çalışırken tilkinin kendisi, düşman engelleyici, aynı zamanda amaca ulaşmaya engel olmaya çalışıyor gibi. Bu roller arasındaki dinamik hikayeyi ilerletiyor. Çok mantıklı. Yani masalın türüne göre analiz merceğimizi değiştiriyoruz aslında. Bazıları daha formülsel bir olay akışına sahipken, prop gibi, diğerleri daha çok karakterleri arası dinamiklere, o anki duruma, Greimas gibi dayanıyor. Bu çeşitliliği görmek önemli gerçekten. Kesinlikle. Tek bir kalıba sokmaya çalışmak yerine farklı araçlar kullanmak gerekiyor. Peki ya zaman ve mekan? O belirsiz bir varmış bir yokmuş dünyası nasıl kuruluyor? O atmosfer nasıl yaratılıyor? Zaman ve mekan, masalların belki de en esnek ve en, nasıl desem, kaygan zeminlerinden. 2 tür zamandan bahsedebiliriz en başta. Birincisi, öykü zamanı. Yani olayların geçtiği zaman. Aynen, olayların geçtiği varsayılan zaman. Kürt masallarında da bu senin de dediğin gibi careke hebu kunebu, bir varmış bir yokmuş gibi o meşhur formüllerle başlar ve genellikle tamamen belirsizdir. Ne dün yaşanmıştır, ne bugün, ne yarın. Belli bir tarih, belli bir çağı yoktur. Bu belirsizlik ne işe yarıyor peki? Masalı zamandan ve mekandan bağımsız, evrensel kılıyor. Herkes, her zaman dinleyebilir ve kendine göre yorumlayabilir. Olayların gerçekliği sorgulanmaz hale geliyor bir nevi. Anladım. Peki anlatıcının zamanı kullanma biçimi? Yani söylem zamanı dediğimiz şey. Orada durum nasıl? Anlatıcı genellikle olayları geçmiş zaman kipiyle, mişli geçmiş veya dili geçmiş ve kronolojik olarak anlatır. Yani olaylar peş peşe sıralanır. Ama bazen bu çizgisel akışı kırabilir. Nasıl kırıyor? Mesela geriye dönüşler yapabilir. Buna analepsis diyoruz. Karakterin geçmişinden bir olayı anlatır, bir durumu açıklar. Ya da nadiren de olsa içeriye atlamalar yapabilir. Yani prolepsis. Gelecekte olacak bir şeyi önceden sezdirir veya ima eder. Anlatım teknikleri yani. Evet, anlatım hızını da ayarlar tabii. Çok uzun bir süreyi birkaç cümleyle özetleyerek geçebilir. Diyalogların olduğu kısımlarda ise olayı adeta sahneleyerek yavaşlatır, o anı yaşatır. Önemsiz gördüğü kısımları atlayarak yani eksiltme yaparak anlatıyı hızlandırır. Bazen de bir tasvir veya yorum yapmak için anlatımı duraklatır ama tez diyor ki masallarda olay akışını durduran uzun uzun tasvirler pek sevilmez. Aksiyon daha önemli. Anladım. Bir de sıklık meselesi varmış galiba. Evet, o da ilginç. Yani bir olay kaç kere olur, kaç kere anlatılır. Bir kere olup bir kere anlatılabilir. Buna tekil anlatım deniyor. Birçok kez olan bir şey her seferinde ayrı ayrı anlatılabilir. Tekrarlanan anlatım, hani masallardaki o meşhur 3 rakamı, 3 kere yapılan görevler gibi. Ya da birçok kez olan bir şey bir alışkanlık gibi tek seferde anlatılabilir. Yineleyen anlatım, her gün şunu yapardı, hep oraya giderdi gibi ifadelerle. Zaman kullanımı da bayağı katmanlıymış aslında düşününce. Peki ya mekanlar? Masallar bizi nerelere götürüyor? Çoğunlukla hayali yerler mi yoksa bildiğimiz yerler mi? Mekan
yani öykü mekanı, ilginç bir karışım sunuyor bize. Bir yanda Mısır, Şam, İstanbul gibi gerçek bildiğimiz yer isimleri geçebiliyor. Ya da işte köy, saray, orman, değirmen gibi oldukça tanıdık, gerçekçi mekanlar var. Tamam. Diğer yanda ise Kaf Dağı gibi, 7 kat yerin altı gibi, Periler Padişahı'nın ülkesi gibi tamamen fantastik, coğrafyası belirsiz, hayali yerler var. Bu ikisi iç içe geçebiliyor aynı masalda. Gerçekle hayalin karışımı yani. Aynen. Genellikle aksiyon ön planda olduğu için karakterlerin sürekli hareket ettiği, maceraların yaşandığı açık mekanlar, işte dağlar, yollar, çöller, ormanlar, kapalı mekanlara yani ev, oda, sarayın içi gibi yerlere göre daha sık karşımıza çıkıyor gibi duruyor. Peki bu mekanlar detaylı tasvir ediliyor mu? O sarayları, dağları, Kaf Dağı'nı falan gözümüzde canlandırabiliyor muyuz anlatıcının sözleriyle? İşte kritik nokta burası aslında. Söylem mekanı, yani mekanın anlatıda nasıl sunulduğu, teze göre oldukça sınırlı. Yani anlatıcılar genellikle uzun uzun yer tasvirleri yapmaktan kaçınıyorlar. Neden peki? Önemsemiyorlar mı mekanı? Önemsemiyorlar demek doğru olmaz ama öncelikleri farklı. Masalın odağı, olay örgüsü, aksiyon, karakterlerin başına gelenler, sonra ne oldu sorusu. Mekan, daha çok olayların geçtiği bir arka plan, bir sahne gibi işlev görüyor ama nadiren kendi başına bir önem kazanıyor, bir karakter gibi öne çıkmıyor. Sadece bir fon yani. Büyük ölçüde evet. Uzun tasvirler yerine olayların hızla akması tercih ediliyor. Belki de bu, dinleyicinin hayal gücüne daha çok yer bırakmak için bilinçli bir tercih. Herkes kendi Kaf Dağı'nı hayal etsin diye. Olabilir, mantıklı. Evet, bu derinlemesine incelemenin sonuna yaklaşırken tablo bayağı netleşiyor gibi. Özetlersek, Kürt masalları genellikle dışarıdan, her şeyi bilen bir anlatıcının sesinden dinlediğimiz. Ekstra diyegetik ve sıfır odaklanmalı yani. Aynen. İyi ile kötünün net ayrıldığı, pek değişmeyen, düz karakterlerin başrolde olduğu, Ama arada yuvarlak sürprizler de olan, evet, olay örgüsü bazen prop'un işlevlerine göre formülsel, bazen de Gramas'ın Eyleyenler modelindeki gibi daha ilişkisel bir yapıda ilerleyen anlatılar. aynen duruma göre değişiyor. Ve son olarak zaman ve mekan belirsiz, muğlak, tasvirler oldukça az. Çünkü asıl mesele aksiyon ve olayların akışı. Doğru mu özetledim? Harika özetledin, aynen öyle. Ve en başta sorduğumuz o soruya dönersek şimdi. Evet, o ilginç soruya. Tüm bu özellikler, bu yapısal tercihler, acaba Kürt sözlü kültürünün kendine özgü koşullarıyla, hani o tarihsel, toplumsal bağlamla nasıl bir ilişki içinde? Yazılı kültürün sınırlı etkisi mesela, belki daha kolektif bir anlatım geleneği olması, masalların eğlendirmeye, ders vermeye, kültürü nesilden nesile aktarma gibi temel işlevleri. Bütün bunlar neden anlatıcının genellikle her şeyi bilen, karakterlerin net ve olayların hızlı aktığı bir yapının tercih edildiğini açıklayabilir mi? Yani bu yapısal özellikler sadece bir üslup meselesi mi? Yoksa o kültürün ve o kültürün ihtiyaçlarının bir nevi kaçınılmaz bir sonucu mu? Ne dersin? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru bu. Yani bu masalların sadece ne anlattığı değil, nasıl anlattığı ve bunun nedenleri üzerine kafa yormak, onlara bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor hakikaten. Sadece hikaye değil, bir kültürün aynası gibi aynı zamanda. Kesinlikle. Yapı, içeriği kadar anlamlı olabiliyor bazen. Umarız bu analiz, senin içinde kült masallarının o zengin dünyasına farklı bir kapı aralamıştır. Elindeki bu değerli kaynağı birlikte keşfetmek bizim için de çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın.